Air Force One hakkında söylenecek çok şey var. Bu uçan mucizenin bir sır küpü olduğu inkar edilemez. Bizim gibi sıradan vatandaşlar için bilmediğimiz çok şey var. Bu tamamen modifiye edilmiş olan Boeing 747, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel anlamda ve özellikle de göklerdeki başkanlık ofisinin önemli simgelerinden biridir. Başkan ne zaman başka bir ülkeyi ziyaret etse ya da yurt içinde seyahat etse kendisine en gelişmiş teknolojiyle donatılmış lüks bir jumbo jet eşlik eder. Başkanın bulunduğu her ortam gibi bu uçak da kesinlikle güvenli olmalıdır. 300 milyon doların üzerinde maliyeti olan bu uçan hükümet merkezi Air Force One sürekli olarak teröristlerin hedefinde bulunuyor. Bu nedenle de özel koruma ve elbette çok sayıda yüksek teknoloji beraberinde getiriyor. Gelin bu ünlü başkanlık uçağının perde arkasına bir göz atalım. Çoğu kimse bu başkanlık uçağını çeşitli yüksek teknoloji olanaklarına sahip gökyüzünde süzülen bir ofis olarak algılar. Ancak Air Force One hakkında kamuoyunda daha az bilinen ilginç bir gerçek var. Air Force One teknik olarak sadece bir uçak değildir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı taşıyan herhangi bir ABD Hava Kuvvetleri uçağı için kullanılan bir telsiz çağrı işaretidir. Başkan bir hava kuvvetleri uçağına bindiğinde bölgedeki diğer uçaklarla olabilecek bir karışıklığı önlemek için mürettebat ve hava trafik kontrolörleri tarafından derhal Air Force One olarak tanımlanır. Başkan kara kuvvetlerine ait bir uçağa bindiğinde Army One, ABD başkanlığına tahsis edilmiş olan özel helikopteri kullandığında ise Marine One olarak adlandırılır. Bununla birlikte kamuoyu genel olarak fiziksel uçağı Air Force One olarak anma eğilimindedir. Hali hazırda birbirine çok benzeyen iki Boeing 747-200B uçağı düzenli olarak bu isim altında uçmaktadır. Bu uçaklar VC-25A olarak bilinir ve VIP, C ise kargo anlamına gelir ve kuyruk numaraları 28.000 ve 29.000'dir. Her ikisi de standart bir Boeing 747-200B'ye benzer bir temel yapıya ve neredeyse aynı yeteneklere sahip olan bu uçaklar 71 metre uzunluğunda ve kanatları dahil ortalama 60 metre genişliğindedir. Bu iki uçak her biri 255 kilonewton itiş gücü sağlayan 4 adet General Electric jet motoruna sahiptir. Maksimum hızları saatte 630 ila 700 mil arasında değişmekte olup çıkabildiği en yüksek irtifa 13.750 metredir. Her bir uçak uzun mesafeli görevler için hazırlandığında 203.000 litre yakıt kapasitesine ve 378 ton maksimum kalkış ağırlığına ulaşır. Full depoyla dünyanın yarısını ikmal yapmadan dolaşabilen bu uçaklar normal 3 katlı 747 ile benzerliklerine rağmen bu uçağın içi bir Boeing 747 yolcu uçağından çok farklıdır. Birazdan VC-25A'yı geleneksel yolcu uçaklarından ayıran yönleri daha derinlemesine inceleyeceğiz. Şu anda Air Force One olarak hizmet veren modifiye edilmiş Boeing 747 uçağı gerçekten de uçan bir ev olarak adlandırılabilir. Büyüklük açısından bu uçak bildiğimiz çoğu evi geride bırakabilir. Ama içeride tam olarak ne var? Uçağın ön tarafında, uçağın burnunun hemen üzerinde kokpiti görüyoruz. Kokpitin hemen önünde Air Force One'ın gerektiğinde uzun uçuşlar için havada yakıt ikmali yapmasına olanak tanıyan bir yakıt ikmal düzeneği var. Uçağın 4000 metrekarelik iç kısmında gezinirken elbette her koltukta bulunan emniyet kemerleri dışında uçağın büyük bir kısmı bir uçaktan çok lüks bir oteli andırıyor. En alt güvertede öncelikle
bir kargo ambarı olarak hizmet verirken yolculara tahsis edilmiş alanın çoğunluğu orta güvertededir. Üst güverte ise gelişmiş iletişim ekipmanlarına ayrılmıştır. Kokpitin hemen yanı başında pilotların ve diğer destek ekibi üyelerinin dinlenebileceği mürettebat dinlenme alanı bulunuyor. Bu alan esas olarak uçuş ekibi tarafından kullanılırken alt güvertede diğer mürettebat üyeleri için ayrı bir salonda bulunmakta. Başkanın uçaktaki özel suite'i yatak odası, banyo, spor salonu ve kişisel ofisini içerir. Uçaktaki tüm mobilyalar özel olarak üretilmiştir. Başkanın suite'inin yakınında başkana yemek salonu olarak da hizmet veren geniş bir konferans salonu bulunmakta. Üst düzey personelin kendi çalışma alanları bulunurken diğer personel de görevlerini yerine getirmek ve dinlenmek için çeşitli alanlara sahip. Başkanın seyahatine eşlik eden gazeteciler için ayrı bir alan ve elbette uçak mürettebatının verimli çalışabilmesini sağlamak için de yeterli bir alan mevcut. Toplamda Air Force One 70 yolcuyu ve 26 kişilik bir mürettebatı azami konforla ağırlayabilir. Air Force One'ın efsanevi ve gizemli bir havası var. Özellikle de çoğumuzun ona erişimi sınırlı olduğu için siyasi konukların ve gazetecilerin bile uçağın tamamını görmelerine genellikle izin verilmez ve hava kuvvetleri uçağın yapısına ilişkin bazı ayrıntıları sıkı bir şekilde korur. Bununla birlikte resmi ve gayri resmi kaynaklar çeşitli dönemlerde uçakla ilgili genel bir bakış açısına olanak sağlamıştır. Tüm bu unsurların nasıl entegre edildiğine dair resmi bir onay olmamasına rağmen uçağın içeriğinin bir kısmı ara sıra kamuoyu ile de paylaşılır. Ve eğer herhangi biri açıklanması sakıncalı olan bilgileri paylaşacak olursa muhtemelen ulusal güvenlik nedeniyle engellenecek ve hakkında kovuşturma açılacaktır. Bildiğimiz kadarıyla çoğu Boeing 747 uçağı gibi Air Force One da 3 katlıdır. Air Force One ile ilgili televizyon haberlerinde de görüldüğü gibi yolcular uçağa 3 farklı kapıdan giriş yaparlar. Başkanın uçağa binmek ve uçaktan inmek için sıklıkla kullandığı kapı, uçağa yanaşan tekerlekli bir merdivenin bulunduğu orta kata açılan kapıdır. Gazeteciler genel olarak uçağa arka kapıdan girer ve merdivenlerden çıkarak orta kattaki normal ticari uçakların birinci sınıf bölümüne benzeyen rahat ve geniş koltukları olan bir basın alanında yerlerini alırlar. Alışılmadık yolcu alanlarının yanı sıra Air Force One onu geleneksel jet uçaklarından ayıran çeşitli teknolojilere de sahiptir. İleride özel modifikasyonları daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Air Force One başkanı taşıyan uçak olduğundan ve bazı yolculuklar oldukça uzun sürebildiğinden normal ticari uçaklarda karşılaşılmayan bir sürü özelliklerle donatılmıştır. Koridorun başında bir mutfak bulunmaktadır. Bu mutfak normal ticari uçaklarda bulunanlardan çok daha büyüktür ve bir şef, yardımcı şef ve barmenden oluşan 3 kişilik bir personeli barındırabilir. Bu ekip yaklaşık 100 kişi için gurme yemekler hazırlayabilirler ve mutfakta her zaman toplam 2000 porsiyon yemek hazırlamak için yeterli gıda malzemesi bulunur. Başkanın ofisinin arka tarafında solunum cihazı, kan bankası ve uçakta acil ilk yardımı sağlamak için gerekli tüm araçlarla donatılmış tam teşekküllü bir tıbbi bölüm bulunmakta. Aslında bu oda gerektiğinde bir ameliyathane işlevi de görebilir. Başkan ne zaman uçakta olursa olsun, uçakta her zaman çeşitli acil durum senaryolarını ele almaya hazır lisanslı bir doktor bulunur. Normal bir Boeing 747'den farklı olarak bu uçağın hem ön hem de arka girişlerinde bulunan geri çekilebilir merdivenler vardır. Bu merdivenler alt kata inmekte, mürettebat ve personel ise üst kata iç merdivenlerden çıkmaktadır.
Uçakta ayrıca güvenlik riski oluşturabilecek havaalanı tesislerine bağımlılığı ortadan kaldıran bir bagaj yükleme sistemi de bulunmaktadır. Bu uçağın öne çıkan özelliklerinden biri de kapsamlı elektronik teknolojisidir. Mürettebat, dinlenme alanının arka kısmında bulunan gelişmiş bir iletişim merkezinden uçakta bulunan 85 telefon ve 20 televizyonun çalışmasını sağlamak için standart bir Boeing 747'nin 2 katı olan yaklaşık 390 kilometre uzunluğunda kabloya kumanda ediliyor. Ayrıca iletişim odası nükleer bir patlamadan kaynaklanabilecek elektromanyetik parazitlere karşı tam korumalı, en son radar, izleme ve savunma sistemleriyle donatılmıştır. Telefon sistemi havadan yere kurulan basit bağlantıların yanı sıra güvenli hatlar içinde tasarlanmıştır. Bu da başkan ve personelinin binlerce metre yükseklikte uçarken bile dünya çapındaki hemen herkesle iletişim kurabilmesine olanak sağlamaktadır. Bir diğer özel ayrıntı da havada yakıt ikmali kabiliyetidir. B-2 ve diğer savaş uçaklarına benzer bir şekilde bu yetenek Air Force One'ın süresiz olarak havada kalmasını sağlar ki bu da acil durumlarda çok önemli olabilir. Bu uçaktaki aviyonik ve savunma sistemleri gibi en ileri teknolojilerin çoğu gizli tutulmakta. Ancak hava kuvvetleri bu iki uçağın da kendilerini hava saldırılarına karşı korumak üzere tasarlanmış askeri uçaklar olduğunu ileri sürmekte. Uçak bir yandan düşman radarlarını bozmak için elektronik karşı önlemlerle donatılmışken diğer yandan kanatlarından sırasıyla radar güdümlü füzelere ve ısı güdümlü füzelere hedef şaşırtabilen karşı önlem maddeleri fırlatabiliyor. Uçağın altında Northrop Grumman sistemine dayanan ve donanmanın kızılötesi uçak karşı tedbir sistemi olarak bilinen bir cihaz bulunmakta. Bu cihaz karadan havaya ve omuzdan atılan taşınabilir hava savunma füzelerine hedef saptırabilir. Son olarak uçağın tamamı yerdeki nükleer patlamaların etkisine dayanabilecek şekilde tasarlanmış bir zırh tabakası ile kaplanmıştır ve tüm pencereler kurşun geçirmez cam ile donatılmıştır. Her Air Force One uçuşu askeri bir operasyon olarak kabul edilir ve son derece ciddiyetle ele alınır. Maryland'deki Andrews Hava Kuvvetleri üssünde bulunan bir ekip her uçuştan önce uçak ve pist üzerinde titiz incelemeler yapar. Zamanı geldiğinde Marine One helikopteri başkanı Beyaz Saray'dan Andrews Hava Kuvvetleri üssüne taşır. Üst geneline yayılmış ekipler bölgedeki her türlü izinsiz uçak faaliyetini izler ve gerektiğinde kararlı bir şekilde harekete geçme yetkisine de sahiptir. Air Force One havalanmadan önce Hava Kuvvetleri ekibi başkanın konvoyunu varış noktasına taşımak üzere bir ya da birkaç C-141 Starlifter kargo uçağı gönderir. Başkanın kurşun geçirmez limuzini Beast ve Secret Service araçlarından oluşan bu konvoy, başkanın yerdeki güvenliğinden sorumludur. Başkan her zaman nükleer futbol topu diye adlandırılan atom bombalarının kullanım kodlarını içeren bir çantayı yanında bulundurmak zorundadır. Bir hava kuvvetleri subayı uçuş boyunca futbol topunu sürekli olarak muhafaza eder ve inişte bir ordu subayına teslim eder. Normal jet uçaklarında olduğu gibi Air Force One'da uçağı kullanacak bir mürettebat, yemek hazırlayacak ve uçağı temizleyebilecek bir uçuş görevi ekibi vardır. Bu mürettebat olağanüstü hizmet kayıtlarına sahip, titizlikle seçilmiş askeri personelden oluşur. Yemek hazırlamaktan sorumlu mürettebat üyeleri bile çok yüksek güvenlik seviyelerinde çalışmak zorundadır. Örneğin yiyecek alışverişi yaparken başkanı olası zehirlenme tehditlerinden korumak için
kendilerini gizlemek ve mağazaları rastgele seçmek zorundadırlar. Uçağın içinde 24 saat birinci sınıf hizmet veren mürettebat çok nadir bir ayrıcalığa da sahiptir. Başkan rahat bir ortamdayken onunla etkileşime girebilirler. Harry Truman'dan bu yana her başkan uçuş ekibiyle yakın ilişkiler kurmuştur. Ve başkanın Air Force One ile yapılan son uçuşu her zaman duygusal bir an olmuştur. Air Force One, Boeing 747'nin 26 Ocak 1990'daki ilk teslimatından bu yana 33 yıl geçti. O tarihten bu yana Hava Kuvvetleri tarafından VC-25A olarak sınıflandırılan 2 adet 747-200B modeli hala kullanılmakta. Ancak en eski 20 aktif 747 uçağın arasında yer alan bu uçaklar yaşlanmakta ve modası geçmekte. Boeing şu anda teslim edilmemiş 747-8 uçağını eski modellerin yerini alacak şekilde modifiye etmek için çalışıyor. Bu uçakların 2027 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecekteki Air Force One filosu olarak hizmet vermesi bekleniyor. VC-25B sistemde oluşan performans boşlukları, artan bakım maliyetleri ve eski parçalarla mücadele eden mevcut VC-25A filosunun yerini alacak. Sivil 747-8'e dayanan uçaktaki yapılmakta olan modifikasyonlar arasında güç yükseltmeleri, bir görev iletişim sistemi, bir tıbbi tesis, bir yönetici iç mekanı ve bir öz savunma sistemi bağımsız yer operasyonları için yetenekler bulunmakta. Planlanan sürenin en az 3 yıl gerisinde kalan VC-25B'nin teslimatının ilk uçak için 2027 yılında, ikinci uçak için ise 2028 yılında yapılması planlanıyor. İflas etmiş Rus Havayolu şirketi için inşa edilen ancak hiç teslim edilmeyen bu iki uçağın dönüştürme çalışmaları 2020'den beri Teksas eyaletindeki San Antonio Boeing Üretim Merkezi'nde devam ediyor. Yeni uçakların teslimatı gerçekleşene kadar en son verilere göre uçuş maliyeti saatte $175.000 civarında olan 2 VC-25A Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından kullanılabilir halde tutuluyor. Ve böylece videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Geçmişte yayınladığımız ve ileride yayınlayacağımız videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka videoda, başka bir konuda görüşmek umuduyla, hoşça kalın.